Millet selam. Hafta içi short videoda paylaştığım 10.000 dolarlık challenge neydi? Bunu ne için yaptık ve bunu gerçekleştirmek için ne kadar vaktimiz var? Ve bunu ne şekilde takip edeceğiz? En önemlisi bu. Ve son videomuzdan bu yana finansal özgürlük yolundaki seyahatimizde ne gelişmeler yaşandı? Hepsinin detaylarını dinleyeceğiniz dop dolu bir videoyla ve dop dolu bir içerikle tekrar sizlerle beraberim. Evet millet. Niye böyle bir giriş yaptım? Aslında birazcık eğlenelim istedim. Bütün YouTuber arkadaşlarımız girişin introsunda, videonun ilk introsunda ilk 30 saniyede ses efektleriyle, görüntü efektleriyle ve videoda neler anlatacaklarımızla alakalı güzel bir giriş yapılması gerektiğinin, videonun izlenebilirliği ile alakalı güzel sonuçlar verdiğini söylüyorlar ve doğru söylüyorlar. Yani hepimiz güzel ses efektlerinin olduğu, görüntü efektlerinin olduğu, ilgimizi çeken, merak uyandıran videoları daha dikkatle bir izliyoruz. Ama biraz da eğlence olsun diye tabii. Çünkü benim böyle bir editoryal yanım yok. Belki bu işi hakkıyla kıvırabilen eşim olabilir ama onun da işleri başından aşkın. Böyle bir şey için onu da yoramam şimdilik. O yüzden böyle bir manuel olaraktan ses ve görüntü efektlerini kendim düzenleyerek hem biraz eğlenelim hem de keyifli bir giriş yapalım istedim. Bir de benim alameti farikam aslında, beni sosyal hayattan bilenler bilirler. Güneş gözlüğü hadisesi. Her şeyden önce söyleyeyim, bu güneş gözlükleri numaralı bir kere. Yani sadece güneş gözlüğü vazifesi görmüyor. Ben miyopum ama rahatsız olursanız yorumlara yazın. Bir dahakine öyle bir değişikliğe gidebilirim. Evet, şimdi hafta içi bir short videosu yayınladım. O short videosunda 10.000 dolarlık bir challenge'dan bahsettim. Bu neydi? Şimdi bu finansal özgürlük yolculuğumuzda ve seyahatimizde bir şeylerin nümerik olarak ölçülebilir olması lazım, değil mi? Yoksa hikaye anlatı yok pozisyonuna düşeriz. İşte böyle havadan sudan konuşuyor oluruz. Halbuki eylemlerimizin neticelerini nümerik rakamlarla, çıktılarla takip edebiliyor ve bunu görüyor olmamız lazım. Ben en azından bunu isterim. Bu noktada takip edenlerin de bunu isteyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi biz bunu kendimize bir aslında ilk adım hedefi olarak belirledik. Yani ilk bu finansal özgürlük yolculuğumuzda biliyorsunuz 100 bin dolar gibi bir hedefimiz var. Ama ilk etapta hedefleri küçük adımlara bölmek bize her zaman hedefe götürecek noktada işimizi kolaylaştıracaktır. O yüzden ilk adımımız 10 bin dolar. Peki buna ne kadar vaktimiz var? Bunu ne zamana kadar bitirmekle hedefledik kendimizi? Bu da 31 Aralık 2025 tarihine kadar, yani bu yıl sonuna kadar. Şimdi 6 ay var önümüzde dolu dolu. Diyeceksiniz ki yani 6 ayda 10 bin dolarsa 100 bin dolara gidene kadar ne yapacağız yani? 4 yıl 5 yıl mı geçecek? Hayır, öyle olmayacağını, bunun aritmik olarak değil logaritmik olarak artacağını, ilk 6 aydaki 10 bin doların ikinci 6 ayda karşımıza 20-25, üçüncü 6 ayda 50, 60, 70 rakamlarıyla çıkacağını söylemiştim. Hedefimiz bu olacak, planlamamız bu olacak. Böyle hedefler koymak zorundayız arkadaşlar. Böyle hedeflerin olması lazım. Yani çok klişe bir cümleyle de bilirsiniz ki rotası belli olmayan gemiye rüzgar bile yardım etmez. Öyle değil mi? Rüzgar bile rotası belli olmayan gemiye yardım etmiyorsa bizim bir rotamızın, bir hedefimizin olması lazım. Yol esnasında yolu alırken bu hedefler değişebilir. Bu hedeflerde revizyonlara gidebilir miyiz? Tabii ki bunların hepsi muteber şeyler, hepsi gerçekleşebilir şeyler. Ama en azından en kötü karar kararsızlıktan iyi olacağı gibi en kötü hedef de hedefsizlikten iyidir. Şimdi bu hedefle yolumuza koyuluyor olacağız. Hedefler büyükse ve agresifse her zaman aklınızda bulunsun. Hedefleri küçük adımlara bölmek, parçalamak ve lokmaları yutulabilecek hale getirmek her zaman işinizi kolaylaştırır. Öbür türlü çok agresif hedeflerle, büyük hedeflerle ki gene gerçekleştirebilecek bile olsanız hedefe ulaşmanın zorluğu zaman içerisinde hevesinizi kırabilir. Ve zaten birçoğu insanın bu tarz serüvenlerde ve yola çıkışlardaki kaybettiği nokta budur. Hani dedik ya hep sabır ve istikrar. Sabrın ve istikrarın elden kaybolduğu nokta burasıdır. Hedef önünde çok büyük, lokma yutulamaz hale gelir ve pes eder orada. Ama biz pes etmeyeceğiz. Bunun için de dediğim gibi hedefleri daha yutabilir, daha erişilebilir noktalara taşıyacağız. Ve ilk hedefimize ulaştıktan sonra bu bize ikinci hedef için daha da bir aşk ve şevk aşılıyor olacak. Şimdi en önemli şey şu, burada işin gerçekliğinin yitirilmemesi adına sizlerin en azından, yani ben o gerçekliğin içinde yaşıyor olacağım ama bu gerçekliği size aktarabilmem için bunun nasıl takip edileceği önemli. Şimdi short videolarımda Z raporu diye bir klasör oluşturacağım. Short videolarımda bundan sonra oynatma listelerinde Z raporu diye bir oynatma listemiz olacak. Ben videodan videoya değil, videodan videoya tabii toplu hallerini paylaşıyor olacağım ama ayrıca günlük
Bu Z raporlarında o gün içerisinde yaptığımız trade'lerden, yani borsa tarafından, o gün içerisinde online ticaretten kazandığımız paralardan, o gün içerisinde klasik ticaretten eğer bir gelişme olduysa kazandığımız paralardan ve pasif gelirlerden. Biz ne dedik? Bu seyahatte 4 tane ana başlığımız olacak dedik. 1. Pasif gelir tarafı, 2. Klasik ticaret tarafı, 3. Online ticaret tarafı, 4 de borsa tarafı. Şimdi borsa tarafında kağıt kürek işlerinden ziyade önceliğim benim kripto borsası olacak, ama diğerleriyle alakalı da bir gelişme olursa gene bilgilendiririm. Online ticaret tarafında da gene önceliğim Amazon tarafı olacak, ama Walmart gibi, eBay gibi, Etsy gibi diğer platformlarla alakalı atraksiyonları olduğunda da bunlarla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi bu işin takibinin dediğim gibi en önemli başlığı Z raporu başlığındaki takiplerimiz olacak. Nasıl olacak bu? İşte Z raporu altında, işte becerebilirsem ki o kadarını herhalde ilerleyen günlerde beceririm diye düşünüyorum. Ekranın burasına koyacağım, burasına koyacağım. İşte Binance'ı kullanıyorum ben mesela kripto borsasında. Binance'tan elde ettiğimiz PNL'lerin, kazançların ekran görüntülerini koyacağım. Amazon tarafındaki kazanımlarımızın işte seller board'u kullanıyorum mesela onun için. Seller board ekranlarının ekran görüntülerini koyacağım ve bir de bu saydığım 4 başlığı bir tablo haline, gene bir ekran görüntüsü haline getirip videodan videoya, uzun videolardan uzun videoya da oralarda bir öncekinden o zamana kadarki zaman zarfında ne kadarlık kazanım olmuş onu resmediyor olacağım ve üzerine koya koya devam edeceğiz. Peki bu kazanılan rakamları, toplanan rakamları ölü olarak oralarda yatırıyor mu olacağız? Yani kazançları. Hayır. Hiçbir iş insanı kesinlikle parasının kenarda ölü ölü yatıyor olmasına müsaade etmez. Ben de öyle. Yani bunu minimal bile olsa bir pasif gelir elde edecek olan bir kanalda kendi iç döngüsünde de işletmeye devam ediyor olacağız. Ve nihayetinde hedef 10.000 dolar. Gene bu yolda, bu seyahatte her zaman kazanç, her zaman kazanç mı? Yani videolarda çoğunlukla siz tabii ki kazançları görüyor olacaksınız, ama özellikle borsa tarafı da dahil olmak üzere her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Ama overall'da biz elde ettiğimiz karı yansıtıyor olacağız oraya. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bir gün boyunca 10 tane işlem açtık. 7 tanesi artı ile kapattı, 3 tanesi eksi ile kapattı. Şimdi o 3 tane eksiyi buraya resmetmenin bir anlamı yok. 7 tane artıyı mı resmedeceğiz? Hayır. Atıyorum toplamda açtığımız 10 tane işlemden 7 tanesiyle 70 dolar, 3 tanesiyle de 30 dolar eksi mi yazdık? 70 dolar artı, 30 dolar eksi. O 30 dolar eksiyi 70 dolar artıdan çıkaracağım. Ben overall'da o günün kazancını 40 dolar olaraktan resmedeceğim size. Bu şekliyle ilerliyor olacağız. Yani kimse şöyle bir algıya da kapılmasın. Ben de öyle bir algı oluşturma niyetinde zaten hiçbir zaman olamam. Bu adam hep kar ediyor, hep kazanıyor, hep yok. Böyle bir şey yok. Ticarette kazanç da olacak, kayıp da olacak. Ama resmettiğimiz ve takip ettiğimiz şey dip toplamdaki artının mutlak değerini takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bunun da altını çizmiş olayım. Bu kısmı da önemli. Şimdi Z raporunu günlük shortlarda şiddetle tavsiye etmenizi öneriyorum. Bu hepimiz için bu işin en büyük motivasyonu. Bu tarz hedefler koymak, bir hedefin peşinde koşuyor olmanın motivasyonuyla da bizi zinde tutar ayrıca. Nasıl başlar bu işler? Yani bu işler hep hayal kurmayla başlar, biliyor musunuz? Ben hayal kurmayı severim ama hedefe dönüşebilecek hayaller kurmayı severim. İlk önce insan ne yapar biliyor musunuz? Hayalini kurar. Sonra o hayalin hedefe nasıl dönüşebileceği ile alakalı çalışmalar yapar ve hedefine dönüştürür. Yani hayalini hedefe koyar. Hedefe koyulmuş olan bir hayal özellikle ticaret ve finansal anlamda ise bu sefer etiye kemiğe bürünebilmesi için, bakın şimdi çok sihirli bir kelime kullanacağım burada. Bütçeye çevrilir. Bütçe kelimesi. Bütçe kelimesi çok önemli arkadaşlar. Çok önemli millet. Bütçe yapmayan şirketler her zaman batmaya mecburdur. Bakın Türkiye'deki birçok şirket nakit akışından dolayı, nakit akışsızlığından dolayı ya da batmaz. O nakit akışını dengeleyememekten dolayı batar. Çünkü iş yapan şirketlerin hepsinde bir para döngüsü vardır, bir nakit akışı vardır. Ama siz o nakit akışını doğru planlayamazsanız işte o zaman paranız olduğu halde batarsınız. Ve hatta batmışsınızdır da battığınızı 6 ay sonra o gerçeklerle yüzleşince fark edersiniz. O yüzden bütçe kelimesi çok sihirli bir kelimedir. Hayatımda her zaman var olmuş bir kelimedir. Hayal kurduğum şeyi hedefe dönüştürdükten sonra onu ete ve kemiğe ancak bir bütçeyle, ete ve kemiğe bir bütçeyle çevirebilirim.
O yüzden bütçe nasıl yapılır? Bütçe yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Bunlarla alakalı da ara ara anekdotlarımı aktarmaya devam ederim. Şimdi biz bu saydığımız 4 başlıkla alakalı da bir bütçe yapacağız. Ne yapacağız? İşte bu 10 bin doların ne kadarını online ticaretten, ne kadarını borsadan, ne kadarını klasik ticaretten, ne kadarını da pasif gelirlerden elde edeceğiz diye. Bunların da alt kırınımlarında hedefler olacak. Şimdi ben bunların hepsini bir kere de size bu videoda izah edemem. Çünkü izah edebilmem için dediğim gibi ete kemiğe bürünebilmesi için bir takım nümerik verilerin bana akması lazım. Bu nümerik verilerin akması için de benim bu alanlarda faaliyetlere başlıyor olmam lazım. Biliyorsunuz biz bu yola çıktık ama ne yapıyoruz? Şu an setuplarımızla uğraşıyoruz. Hiç elimizde olmayan bir dünyada ilk önce bu saydığımız 4 başlıkla alakalı elimize akar oluşturacak icraatları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Son videomda, bundan önceki daha doğrusu videomda ne demiştim? Bir arkadaşım online ticaret, ki onun da Amazon'a bakan kısmıyla alakalı bir yatırım noktasında karar aldı beraber. Söylediklerimle alakalı dediklerimi dikkate aldı ve beraber bu yola çıktık. Şimdi oradan ilk önce bu akışların başlaması lazım ki ben onları size nümerik olarak resmedeyim. Borsada işlem açmaya başlamam lazım ki size bu rakamları nümerik olaraktan göstermeye başlayayım. O yüzden yavaş yavaş, yani bu noktada sabır önemli. Yani zannetmeyin ki 6 ay vaktimiz var. Bu 10 bin doları 6'ya böldüğünde aylık 800-900 falan kazanmam, yok, böyle bir şey değil. Belki ilk ayımızda 20-30 olacak. Belki ikinci ayımızda 100-200 olacak. Ve bu son aylara doğru, özellikle son çeyrekte inşallah geçmiş aylara da kompanse ederekten bu 10 bin dolarlık hedefe ulaşacak şekilde seyir alacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Yani aynı şeyleri tekrar ediyormuş gibi olmayayım ama bu 6 aylık serüvende de ilk ay 6. aydaki rakamlar birbirine eş olmayacak. Bu da algoritmik bir şekliyle büyüyerekten devam edecek. Peki ne yaptık? Yani son videomdan bu yana bu bahsettiğimiz finansal özgürlük yolunda başka ne gelişmeler oldu? Neler yaşandı? Bunlardan bahsedeyim biraz. Durmamıştık. İcraat halinde olacaktık. İcraat halinde olduğumuz için bir şeyler netice vermişti ve dolayısıyla o yoldaki next step dediğimiz sıradaki adımları atmaya devam ettik. Ne yaptık? Şirket kuruluşunu gerçekleştirdik. Şirket kuruluşunu Florida'da gerçekleştirdik. Şu an Florida eyaletindeki işlemler diğer eyaletlere göre biraz daha uzun sürdüğünden hala şirket kuruluş evraklarını bekliyorum. Geldiği gibi zaten onları da size göstereceğim. Bu şirket kuruluş evrakları bir yandan beklenirken şirket kuruluşu artık resmen gerçekleşti çünkü. Biz daha Amazon'daki tabi satıcı hesabımızı oluşturmadık, açmadık. Bu evraklara ihtiyacımız var ama bundan önce yapmamız gereken şeyler vardı. Onları yapmaya başladık. Ne gibi? İşte Payoneer gibi, Wise gibi bu platformlarda da hesaplarımızı açmaya başladık ki buraları da banka hesabı olarak kullanacağız Amazon tarafında. Şirket kuruluşu burada önemli arkadaşlar. Onunla alakalı tecrübelerimi aktarmış olayım. Hani demiştim ya, bu işlerle alakalı Amazon özelinde maalesef bu platformlarda izlediğiniz videoların %75'i çöp, %85'i çöp. Çünkü güncellemiyorlar kendilerini. Çünkü Amazon kendini her gün güncelliyor. Dediğim gibi bir ay önce girmiş olduğunuz bir bilgi bu ay belki geçerliliğini kaybetmiş durumda. Şirket kuruluşları önemli. Şirket kuruluşunda eğer bireysel hesap değil de tüzel kişilikle, ticari bir hesapla, şirket hesabıyla yolunuza koyulacaksanız, ki ben bunu tavsiye ediyorum, kesinlikle şirketinizi Amerika'da kurun arkadaşlar. Ve bununla alakalı destek alabileceğiniz zibil gibi hesap var. Instagram'da da, YouTube'da da bir sürü insanlar bunlarla alakalı yazıp çiziyorlar. Ama lütfen şunlara kanmayın. Yani 190 dolara şirketinizi kuruyoruz, işte 250 dolara şirket. Arkadaşlar bunlarla iletişime geçtiğinizde zaten göreceksinizdir ki bunun haricinde işte diyecekler ki adres için aylık 10 dolardan 20 dolardan yıllık şu kadar da bir sabit adres ücreti, yok işte muhasebe ücreti bilmem ne falan filan ek masraflarla beraber bu rakam 500 lira 600 lira çıkacaktır. Ve ben size şunu net olarak ifade etmiş olayım. Amerika'da hakkıyla bağımsız bir adresle, bakın bağımsız adres olması niye önemli? Öbür türlü tek bir adreste yüzlerce kişiye şirket kurduklarında ve bu yüzlerce kişi Amazon'da o adresle hesap açmaya kalktığında bir anda onlarca yüzlerce kişinin aynı adresle hesap açtığını fark eden Amazon, ilişkilendirme suspendi dediğimiz, birbiriyle aynı adresleri birbiriyle ilişkilendirip hesabınızı suspend edecektir. Dolayısıyla şirketinizin kendine ait bir suite adresi olması en önemli konulardan birisi. Buna çok dikkat edin. Her kiminle hesabınızı, şirketinizi daha doğrusu kurduruyorsanız, Amerika şirketinizin kendine ait özel bir suite adresi olması lazım. Dolayısıyla bu gibi bazı ince noktaları baştan söylemeyen reklam hesaplar işte böyle
reklama çıkarken cazip gelsin diye 190 dolara hesap açıyoruz, 290 dolara şirket kuruyoruz falan diyebilirler. Eğer hakkıyla yapanlar varsa onlardan da özür diliyorum. Hedefim onlar değil ama bu işi suistimal edenlerin olduğunu onlar da biliyordur. Bu konuda bana hak verecektir. Kesinlikle ilk adım olan bu adımı çok kusursuz atmaya bakın. Yoksa her şeyin başlangıcı olacak olan şirket kuruluşundaki yapacağınız çok minör hatalar ileride size Amazon tarafındaki hesap açılışında çok ciddi sıkıntılar uğrayacaktır. Diyorum ya, yani bu hesap açılışında daha yaşayacağınız sıkıntılarla da gardınızın hemen düşmesi, bu serüvende daha en başında geride kalmanız çok muteber olur yani. O yüzden buna dikkat. Yani aklınızda şöyle bir rakam olsun. Kabaca hakkıyla gerçek manada bir Amerika'daki şirketin kuruluş masrafları 500-600 dolarlar civarında aslına bakarsanız. Hakkıyla bu rakamlara bu kuruluş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, biz bu kuruluş işleminden sonra diğer adımları gerçekleştirmeye devam ettim ben. Banka hesapları, o saydığım hesapların açılış işlemleri vesaireler devam etti. En önemli konu ne peki? Satıcı hesabımızı da oluşturduktan sonra bizim neye ihtiyacımız var? Ürüne ihtiyacımız var. Ya şimdi 5 yıldır bu işi yapan bir adam olaraktan elimde ciddi anlamda bir ürün datasının birikmiş olduğunu takdir edersiniz. O noktada hiçbir sıkıntım aslına bakarsanız yok. Çok ciddi bir ürün datası var elimde. Ve her geçen gün bununla alakalı güncellemelere de ben devam ediyorum. Ama bundan daha önemli olan bir şey varsa, kaynak mağaza olan, KOM'a ait olan bu ürünlerin haricinde asıl toptancılardan veya marka sahiplerinden ürün alabilmek yatıyor. Ben de zaten son 1-1,5 yılda özellikle bu alanda mesafe kat etmeye çalıştım. Yani elimdeki ürün datası sadece kaynak mağaza.com'daki ürünlerden ibaret değil. Tam tersine belli marka ve ürünlerin distribütörlerinden ve toptan satıcılarından elde edilecek ürünlerden oluşuyor. Bu kısmı çok önemli. Bu çalışmalarda son sürat devam ediyor. Yani biz satıcı hesabımızı oluşturduğumuz anda hiç beklemeden direktman bir 3-5 bin dolarlık malı tak diye bir kere de FBA modelimize gönderebiliyor durumda olacağız. Online ticaret tarafında bunun haricinde başka görüşmeler de oldu. Yine Amazon, Walmart ve eBay özelinde. Hatta büyük ihtimalle ikinci bir şirket kuruluşunu daha gerçekleştiriyoruz. O şirket kuruluşuyla beraber bir hesabın daha gene Amazon tarafında satış kısmı başlayacak. Ama ben bunların hemen hemen hepsinin aynı paralellikte eBay ve Walmart taraflarında aktive edeceğim. Dolayısıyla hani riskleri farklı sepetlere dağıtmak demiştik ya. Yani sadece göbeğimizi Amazon'a bağlamak doğru değil. Burada eBay ve Walmart'tan da bir takım hareketler yapabiliyor olacağız. Bunu da sağlamaya çalışacağım. Klasik ticaret tarafında son videomuzdan bu yana çok ciddi gelişmeler aslında yaşandı. Netice itibariyle vardığımız bir sonuç ve elde ettiğimiz bir gelir var mı? Henüz yok. Ama bununla alakalı gene eski networklerimden ve kontaklarımdan kozmetik tarafı, koku tarafı ile alakalı hem uluslararası hem de yurt içi bir takım görüşmeler gerçekleştirdim. İşin bir ayağı Dubai taraflarına dayanıyor. İşin bir ayağı Romanya taraflarına, Polonya taraflarına dayanıyor. Bunlarla alakalı da görüşmeler devam ediyor. Hatta Romanya tarafındaki görüşmelerden birisi eğer Türkiye'ye gelirse ki öyle bir plan yapacağını söylemişti. Türkiye'deki o iletişime geçtiğim arkadaşımın ürünleri üzerinden bir fabrika ziyaretiyle beraber bir ticaret yapabilir miyiz'e bakıyor olacağız. Onun haricinde bir takım iş görüşmeleri oldu gene klasik ticaret tarafında. Ama bunların hiçbirisinin tabii dediğim gibi bu haliyle bir anlamı yok. Bunların ancak Z raporunda çıktı olabilecek görüntüleri cereyan ettikten sonra sizinle paylaşmam manalı. Ama ben en azından işin bu kısmıyla alakalı durmak yok. Hareket halinde olmamız lazım ve hareket halinde olursak da illaki bir şeyler netice verecektir kısmına örnek olsun diye sizlerle paylaşmaya, aktarmaya devam ediyorum. Bunun haricinde işin borsa tarafıyla alakalı kripto borsasında bu 10 bin dolarlık challenge'ı hedef noktasında önemli bir rakamı buraya koymayı planlıyorum. Bütçeyi de oluşturduğumda kaç video sonra olur bilmiyorum ama bunu da detaylarıyla paylaşıyor olacağım sizinle. Bu koyduğum borsa tarafındaki açtığım işlemleri yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir zaman hep öyle olacak. Ben kurduğum bir Telegram kanalı var şimdi. O kanalda paylaşmayı düşünüyorum açtığım işlemleri. Hatta işte bu Z raporu dediğimiz işlemler, Z raporu dediğimiz görüntüleri de orada paylaşıyor olacağım. Yani Telegram tarafı bu işte sanki kitlesel hareket etmek için doğru bir platformmuş gibi geliyor. Bir kanal açtım orada. Bu videonun açıklama kısmına o kanalın linkini de koyacağım. Eğer arzu ederseniz o kanala gelin. Eğer oradaki işlemler başladığında
Oradaki işlemleri paylaştığımda siz de olayları canlı canlı oradan takip ediyor olursunuz. Ayrıca o kanalı bahsettiğim sadece kripto veya borsa işlemleri için değil, kitlesel olaraktan anlık birbirimizle iletişim kurmak için de kullanabiliriz. Yani sonrasında bir ayrışmaya gider mi gitmez mi beraber karar veririz. Ama Amazon'la alakalı da, online ticaretle alakalı da ve dahi klasik ticaretle alakalı da, pasif gelir yollarıyla alakalı da o kanaldan aslında videolar ve shortlar haricinde anlık bir iletişim haline geçebiliriz. Anlık bir iletişim halinde bulunabiliriz. Hakeza gene söylemiştim, yani ben hiçbir zaman bir eğitim kanalı ve eğitim satan bir adam olmayacağım. Hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir beklenti olmaksızın da 45 yılın tecrübelerini, aklınıza takılan sorular olursa oradan cevaplayaraktan sizlere yardımcı olmak isterim. Toparlayacak olursak son videodan bugüne kadarki gelişmeler bunlar arkadaşlar. Bu noktada inşallah söylediklerim bir şekliyle karşıya geçiyordur. Ve ben çok önemsiyorum yola çıkış hikayemde oğullarımın ve 2 tane güzel yeğenimin ve onlara özellikle geçmesini çok istiyorum. Şu an bu videoyla mesela ne geçmiş olabilir bilmiyorum. Yani şu enerjimin geçmiş olmasını beklerim mesela. Durdurak bilmeksizin uğraşmaya ve çabalamaya devam etmiş olmamın geçmesini beklerim mesela. Pes etmiyor olmamın geçmesini beklerim mesela. Ve lütfen, yani oğullarım ve sevgili yeğenlerim, bu noktada kuşaksal farklılıktan dolayı bir şeyleri enerjisel olaraktan geçiremiyorsam bununla alakalı yorumlarınızı yazın. Haricen de konuşalım yani. Konuşuyoruz ya zaten. Bu konuyu, evet, bu şimdi çekerken aklıma gelen bu konuyu bir başlık haline getiriyorum. Sizlerle bu konuyu konuşalım. Millet, siz de hakeza aynı şekilde söylediklerimle alakalı lütfen yorumlarınızda katkı koymayı videolarıma eksik etmeyin. Ya bazen şu soruyu soruyorum kendime. Yani her videoda çok orijinal şeyler aktarma vesaire gibi bir şey olacak mı? Hayır, olmayacak. Yani ya da bilmiyorum, dinlediklerinizle ona siz karar veriyor olacaksınız ama ana unsur, ana burada aslında aktarmak istediğim mesele, yola çıkılmış bir hedefi olan da burada pes etmeden mücadele etmeyi devam ettirerekten bir yerlere varılabileceğini göstermek. O yüzden belki ilk etaplarda sıkıcı mı geliyordur, geliyor olabilir, bilmiyorum bu kısımlarını. Ama eğer azimle ve kararlılıkla, hani suyun damlama hikayesinde bahsetmiştik ya, devam edersek, devam edilirse hayatta, hayat mücadelesinde bir şeylerin elde edileceğini ispatlamak ve göstermek istiyorum. Ve bu özellikle genç kuşak arkadaşlarımız için çok önemli. Bakın, ben 45 yaşında bu mücadeleyle bir şeylerin olabileceğini ispatlama derdindeysem, 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda bu tarz bir mücadeleye girişmiş olmanın sonucunu almamanızın mümkünatı yok yani. Sıkılmayın. Sıkılıyor musunuz? Sıkılmayın. Sabredin. Çok güzel neticeleri beraber paylaşaraktan elde edeceğimiz günler gelecek. Evet, uzun sürecek ama yani acelemiz yok ki. Allah ömür verdiyse bu noktada yavaş yavaş yol almayı, kalıcı olmayı, bir kere de saman alevi gibi parlayıp sönen başarılara tercih ederim her zaman. Bu başarı hikayesini o yüzden beraber yazıyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Şimdilik finansal özgürlük yolunda 3. videoyla aktaracaklarım bu kadar. Shortları takip etmeyi, Telegram kanalına gelmeyi, bu kanala abone olup beni takip etmeyi ve fikirlerinizle, yorumlarınızla katkı sağlamayı lütfen esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.